Ortopedi ve travmatoloji uzmanı, operatör doktor Sayın Mesut Karıksız. Mesut Hocam hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler, siz nasılsınız? Sağ olun. Çok teşekkür ederim hocam. Bugün Mesut Hocam'la diz ve kalça eklem hastalıklarını konuşacağız. Ve özellikle kireçlenmeyi konuşacağız hocam. Çok sık duyuyoruz. Dizlerimde kireçlenme var, ayaklarımda, kalçalarımda kireçlenme var. Sanki çok böyle genç yaştan yaşlılara kadar herkese sanki var olan bir şey hocam. Bu gerçekten böyle mi? Sağlıklı bir kalçayla, sağlıklı bir dizle kireçlenmesi olan bir eklemin arasındaki farkı bize anlatır mısınız hocam? Buradan başlayalım sohbetimize. Evet, eklem hastalıkları tabii günümüzde çok fazla görülüyor. Özellikle beklenen yaşam arttığı için artık 70-80 yaşlar çok kolay olduğu için kireçlenmeler de çok sık görülüyor. Özellikle tabii bizim toplumumuz gibi daha az spor yapan ve kilolu toplumlarda maalesef eklemlere binen yük arttığı için oradaki Ama kıkırdaklar... mutfağımız da çok güzel bir hocam yani. Evet. Cezbediyor insanları. Evet. O yüzden eklemlere binen yük arttığı için maalesef kıkırdaklarımız zarar görüyor ve kıkırdak dokusu maalesef yenilenen bir doku değil. Oradaki doku aşınınca, zarar görünce maalesef artık geri dönüşümü olmayan bir sürece giriyor. Biz de tabii bunlara dikkat etmezsek ne yapabiliriz tabii dikkat etmek için? Öncelikle kilomuza dikkat etmemiz lazım. Onun dışında egzersiz yapmamız lazım. Kaslarımızı güçlendirmemiz lazım. Bu durumda tabii ki bunların önüne geçebiliyoruz. Ama tabii ki maalesef her şey bize bağlı değil. Bu hastaların çoğunda tabii genetik faktörler de çok etkili. Evet, onu değiştiremiyoruz. Onu değiştiremiyoruz. Polikliniğimize bir sürü hasta başvuruyor. Bakıyorsunuz annemde de var diyor. İşte babamda da vardı, işte teyzemde de vardı. Ki miras gibi olması gerekiyormuş gibi yani. Evet, Olması gerekiyormuş gibi bir beklenti var. Bazı durumlarda maalesef genetik kötü bir miras belki ama durum böyle. Tabii ki genç bu her yaşta aslında kireçlenme tabiri tabii eklemin kıkırdağının hasarlanması durumu. Tabii ki bu aslında ileri yaş hastalıklarda görülen bir durum. Gençlerde tabii bunların çok daha erken safhaları oluyor. Kıkırdak yumuşaması gibi durumlar. Tabii ön çapraz bağ menisküsü bu kıkırdaklarda aşınma başlayınca aradaki yumuşak dokuları menisküsleri yırtıyor. Yine ön çapraz bağları yırtıyor. Etrafındaki dokulara zarar veriyor. Etrafındaki bağlara zarar veriyor. Ve bu da tabii kişilerin yaşam beklentisini ve konforunu azaltıyor. Ağrılara neden oluyor. Ve tabii hastalar bu sefer yürüyemediği için daha fazla kilo alıyorlar. Bir kısır döngü şeklinde. Kısır döngü oluyor. Bu durum maalesef büyük bir sorun haline geliyor. Peki bu durumda hocam bir tedavi yöntemi olarak nasıl bir uygulamanız var yani ya da eklemleri tedavi etmeye yoluna mı gidiyorsunuz yoksa eklemleri koruyucu cerrahi şeklinde mi bir uygulamaya gidiyorsunuz? Çünkü biraz önce dediğiniz kısır döngü olduğu için onu bir yerden bozmak gerekiyor. Kilo da var, bu sefer hareket edemiyoruz, ağrımız var, şikayetimiz var. Yani bir çıkmaz sokaktayız. Buradan nasıl bir aydınlığa çıkacağız? Tabii biz hekimler olarak öncelikle dokuyu korumak istiyoruz. Bizim birinci önceliğimiz. Birinci kural o. Dokuyu korumak. Biz ilk başta tabii ki eklem koruyucu cerrahileri yapmak istiyoruz. Bunlar için de hastalarımızın bize erken dönemde artık kireçlenmeler, diz için konuşursak mesela artık bacaklar yamulmaya başlamadan önce, aradaki kıkırdaklar tamamen çürümeyene kadar mahvolmadan önce gelirlerse biz eklem koruyucu cerrahilerle ne yapıyoruz? Eklem içi enjeksiyonlar yapıyoruz, PRP yapıyoruz, kök hücre yapıyoruz, egzozom tedavileri yapıyoruz günümüzde. Onun dışında kapalı ameliyatlarla, artroskopik tedavilerle eklemin içerisindeki kıkırdakları temizliyoruz, menisküsleri tamir ediyoruz. Yapılacak çok şey var. Tabii ki bu yetmiyor. Bazen mesela diz veya kalça için osteotomi dediğimiz kemiği kırıp kemik şeklini düzeltiyoruz. Bu tedavilerle biz bu eklemi korumaya çalışıyoruz. Tabii ki bazen başarılı olamıyoruz. Bu çok ileri seviyede olduğu için veya işte bazı genetik faktörlerden dolayı bunlar ilerliyorlar. İlerleyen durumlarda da tabii o zaman eklem protezlerinde işte diz protezi, kalça protezi, ayak bileği, omuz protezi gibi protezlerle bu eklem kıkırdağının yüzündeki o artık kıkırdaktaki çürümüş, tamamen tahriş olmuş, harap olmuş kıkırdak kısımlarını kesiyoruz ve eklem yüzlerine değişik işte metal implantları yerleştiriyoruz ve artık
eklem o metal implantların üzerinde hareket ediyor. Hareket etmeye başlıyor. Ve tabii ki bu durumda ağrılar da olmuyor, hareket açıklıkları da artıyor. Ama tabii ki hiçbir protez hiç kendi eklemimiz gibi olamaz. Evet, Kesin. günümüzde teknoloji gelişti. Artık diz ve kalça protezindeki uygulamalarla eklem hareket açıkları çok fazla arttı. Ama sonuçta mümkün olduğunca kendi eklemimizi önce korumamız lazım. Kullanmamız gerekiyor. Peki hocam bu diz protezi ya da kalça protezi dediğimiz bu uygulama, bu ameliyatı zor bir ameliyat mı? Yani bu yapıldığı zaman hastanın bir hastane sürecini birazcık merak ediyorum ya da ondan sonra normal hayatına dönüş zamanı nasıl bir süreç takip ediyor? Tabii ki diz ve kalça protezleri büyük ameliyatlar. Bu hastaları tabii korkutmak istemiyoruz ama bunlar büyük ameliyatlar aslında. Tabii ciddi ameliyat. Ciddi ameliyatlar bunlar. Genelde artık günümüzde çok modern implantların gelişmesiyle beraber hem bu protezlerin ömrü çok uzadı. Ortalama biz artık 20-25 senelerden, 30 senelerden bahsediyoruz bu Yani protezler için. değişmesine gerek Değişmesi kalmıyor. için. Tabii ki Genelde. bir metal yorgunluğu Olacak. Bugün herhangi bir arabanızdaki parçayı değiştirince bile bunun bir ömrü var. Bunların bir ömrü var ama tabii ki biz uygun bir şekilde, uygun cerrahi tekniklerle, uygun implantlarla ve hasta uyumunu sağlarsak, bizim hastalarımız da egzersizlerini yaparlarsa, işte kilo almazlarsa, dediğimiz yöntemleri uygularlarsa bu protezlerin ömrü çok fazla. Biz bu ameliyatları nasıl yapıyoruz? Öncelikle tabii ki ameliyat öncesi bir değerlendirmeden geçiyor hastalarımız. Bu değerlendirmeden sonra işte anestezi doktorları, gerekli bölümler bunları görüyorlar. Eğer ameliyata uygunsa ameliyata alıyoruz. Tabii ki bu ameliyat başarısını artıran en önemli şeylerden biri de tabii ki diyabet, hipertansiyon Evet. gibi Sistematik rahatsızlıkların olmaması. Bunlar tabii ki olunca başarı şansını düşürüyor. Doğru. Özellikle diyabet çok önemli. Hemoglobin A1C dediğimiz mesela bu 3 aylık şeker düzeyleri var. ortalaması. Onların mesela çok düşük olması lazım. Yüksek olan hasta gruplarında maalesef iyileşmeler de daha zor oluyor. Enfeksiyon ihtimali de çok fazla oluyor. artıyor. Bu Başarıyı da süreçleri düşürüyor tabii. geçtikten sonra hastaları ameliyat ediyoruz. Genelde diz ve kalça protezi ameliyatlarından sonra hastalar sabah ameliyat oluyorlar. Akşamı yürütmeye başlıyoruz. Bazen işte bir miktar hani ağrım var, kendimi hiç iyi hissetmiyorum diyen hastaları tabii o gün çok zorlamak istemiyoruz, dinlendiriyoruz. Ama ameliyattan bir gün sonra ertesi sabah yürüteçlerle yürütmeye Hemen başlıyoruz. harekete Tabii başlıyorlar ki yani. yani zaten bunlarda böyle yatakta kalma, mesela en fazla sorulan sorulardan biri, ben bu süreci yatakta mı geçireceğim, ne zaman yürümeye başlayacağım? Aslında hiç yatakta kalma gibi bir süreç yok. Sadece ameliyat günü. O da ağrılarınızdan dolayı dinlenmek tabii ki amaçlı. dinlenme amaçlı. Çok yormak istemiyoruz. Ameliyattan çıkmış sonuçta. Ağrıları var. Genelde ilk 24 saat zaten hastanede bunlar da ağrı kesicilerle kesilip ağrıları kesiliyor. Ertesi sabah gün ışığıyla artık her şey geride Hayat kalmış. değişiyor. Değişik bir hayata. Evet, değişik adım bir atıyor. hayatta. Özellikle kalça protezleri dünyanın en başarılı ameliyatlarından biri. Yani kliniğimizde de çok karşılaşıyoruz. Hasta mesela yürüyemiyor, topallıyor, çok fazla eklem ağrıları var. Dayanılmaz ağrılarla yıllarca yaşamış. Hastamızı ameliyat ediyoruz. Ertesi sabah mucize bir şekilde ağrıları geçmiş oluyor, yürüyüşü düzeliyor, eklem hareketleri açıklığı artıyor ve hastalar oldukça memnun kalıyorlar. Bu hastalar dediğim gibi ertesi gün biz yürüteçlerle yürütmeye başlıyoruz. Ortalama 15 veya 20 gün sonra bunların dikişlerin alınması için çağırıyoruz. Ve genelde bu 15-20 gün sonra dikiş alındıktan sonra genelde hastalar artık desteksiz yürümeye başlıyorlar. Bunu bilemedim bir ay diyelim. Bir ay sonra hastalarımızın %80-90'lık kısmı artık yürüteç kullanmadan desteksiz Normal bir şekilde hayatına dönebiliyor. normal hayatına dönüyorlar. Ama bizim ortopedi ameliyatlarının çoğunda olduğu gibi bu protez ameliyatlarından sonra da fizik tedavi ve rehabilitasyon süreci çok önemli. Sonuçta biz ameliyatla eklem kıkırdağını değiştiriyoruz. Oraya çeşitli implantlar yerleştiriyoruz. Ama maalesef eklemlerimiz sadece kemiklerden oluşmuyor. Etrafında bir sürü bağ var. Yumuşak dokular var. Bu bağların güçlendirilmesi lazım. Bu bağlar güçlendirilmezse bu sefer etrafındaki bağların ağrısını hissedebiliyorlar. Ameliyatlardan sonra görüyoruz mesela hasta geliyor, şikayetiniz nasıl diyoruz ameliyat öncesine göre? Çok iyi ama diyorlar. Bu amaların çoğunun sebebi aslında etrafındaki yumuşak dokular. Yumuşak dokuları güçlendirilmeyince
maalesef yumuşak doku ağrılarından, güçsüzlükten, kas güçsüzlüklerinden dolayı bazen şikayetleri tamamen geçmiyor. O zaman fizik tedaviyle beraber Tabii ki çalışma fizik tedavi bir süreci durumu oluyor. o hastalıklar için çok Olmazsa önemli. olmazı. Yani ameliyatla bitmiyor bu süreçler. Bizim ameliyatlarımızın çoğu, ortopedik ameliyatların çoğu böyle. Ama özellikle bu eklem protezleri iyi bir rehabilitasyonla, iyi bir fizik tedaviyle, iyi bir uyumla oldukça yüz güldürücü sonuçları olan ve korkulmaması gereken ameliyatlar. Yani hastalar ömür boyu ağrılarla yaşamak zorunda değiller. Çaresi var çünkü. Tabii ki çaresi Modern var çağda. ve günümüzde gerçekten çok başarılı tedaviler bunlar ve implantlar artık günümüzde artık çok modern bir şekilde çok kaliteli uzun süre dayanabilecek implantlarımız var. Bu yüzden dediğim gibi ağrılı yaşamak zorunda değil kimse. Korkmadan uygun bir şekilde ameliyat olurlarsa çok iyi sonuçlarla karşılaşacaklardır. Hocam protezin malzemesi ne? Şimdi tabii ki protezler genelde titanyumdan üretiliyor. Titanyum öğretiyor değil mi? Arada halk arasında bunların hepsine tabii biliyorsun platin diyorlar. Platin diyorlar nedense. Aslında bizim ortopedik uygulamalarda platin diye bir ham madde Bir yok. uygulama yok. Yok. Genelde Bizde işte dental implant gibi aynı. evet, bunların bu Doku implantların çoğu titanyumdan üretiliyor. Bazı implantlarımız paslanmaz çelikten üretiliyor. Onun dışında arada yumuşak dokularda polietilen gibi maddeler kullanılıyor. Ve bu maddeler tabii ki hem MR uyumlu çoğu ve oldukça dayanıklı malzemeler. Yani çünkü çok uzun yıllardır kullanması amaçlanıyor. İkide bir çünkü biraz önce de bahsettiğiniz 20-25 sene kullanması tabii bu bir büyük bir başarı. Ama tabii belki de eskiden 5 yılda bir, 10 yılda bir belki de değiştirilmesi de söz konusuydu. Tabii ki hem malzeme Tabii orada- kalitesinin artması hem de cerrahi tekniklerin gelişmesi. Bu bir yeni bir sektör, bir sanayi diyebiliriz yani. Çünkü biz de Maalesef tabii ki çok kötü implantlar da var. Evet, Yani tabii biz işte hep iyi ona şeylerden bahsediyoruz. dikkat Tabii, etmek gerekiyor işte. İyi şeylerden bahsediyoruz. Bu implantların kaliteli implantlarla, uygun implantlarla Yerlisi var mı hocam Türk malı? tabii ki Var değil yerlisi mi? de var. Yerlisi de var. Çünkü bizde de var. Bayağı bir ülkemizde de bu konuda çok yatırım yapılıyor. Evet. Başarılı da sonuçlar alıyoruz. Ben çok Evet. kullanıyorum. Yerli implantlar da tabii uygun şartlarda yapılan çok değerli implantlarımız var. Ama maalesef çok uygun olmayan yerli üretim veya sadece yerli demeyelim, mesela Çin'den, Hindistan'dan üretilen çok da uygun olmayan implantlara da bazen görüyoruz. Görülebilir. Tabii bunların da belli bir standart ve belli bir şey olması gerekiyor. Bir onayı Evet. bakanlık Tabii tarafından ki aslında bunların olması hepsinin gerekiyor. zaten hem UTS kayıtları hem SUT kayıtları Olması hepsi mevcut. olmadan zaten insana uygulanamazlar. Bunların hepsinin bir şekilde onayı alınıyor ama tabii ki uzun dönem sonuçları açısından biz bazen kısa dönemde de gördüğümüz bazen çok uygun olmayan maalesef implantlar mevcut. Olabilir. O mümkündür hocam. Mümkündür ama bu konuda da tabii biraz daha denetim ve biraz daha çalışılırsa, biraz daha çok takibi alınırsa bunun da önüne geçilebilir. Evet. Çünkü düşünün ki bir yurt dışından gelen bir hastanın bu işlemi yaptığını bu sefer bizim ülkemiz adına kötü reklam olacak. Tabii ki Bu da istemediğimiz öyle. şeyler Öyle kendi bunlar. ülkemizde yaşayan insanlar için de tabii ki. Herkes için tabii. Maalesef ama yani günümüzde sadece ortopedi alanında değil tüm alanlarda böyle özellikle yüksek enflasyon dönemlerinde maalesef artık gördüğümüz gün içerisinde markete gidiyoruz. Bakıyoruz ki içerisindeki gramajı düşürülmüş, kalitesi düşürülmüş. Ama fiyatı yükseltilmiş. Fiyatı yükseltilmiş veya fiyatı aynı tutulsa bile gramajı veya kalitesi düşürülmüş malzemeler var. Ne yazık ki öyle fırsatçılık durumları maalesef var. Tabii sağlıkla ilgileniyoruz biz. Böyle durumların olmaması lazım. Biz elimizden geldiği kadar en kaliteli implantları hastayla konuşarak, karar vererek uyguluyoruz. Ama bazen tabii ki bu implantları seçme şansımız olmuyor. O zaman tabii ki hastayla konuşarak bu özellikle mesela devlet hastanelerinde veya işte kamu hastanelerinde toplu ihaleler yapıldığı için bazen kaliteyi markayı siz seçemiyorsunuz. Marka seçimi yok. Evet. Var olanı uygulamak zorundasınız. Evet. Peki hocam diz protezi ve kalça protezi dışında başka bir de ayak bileğine aynı zamanda da omuza da protez uygulanabiliyor. Bu uygulamaları ne zaman yapıyorsunuz? Ne zaman bunlara ihtiyaç duyuyorsunuz? Gene böyle çok sık duyduğumuz bir şey. Evet. Şahsen ben çok sık duymadım da siz çok sık rastlıyorsunuzdur. Bunları hangi hastalara uyguluyorsunuz? Tabii ki eklem protezleri kıkırdak dokusu artık harap olmuş, tamamen
artık dejenere olmuş eklemlerin çoğuna uygulanabilen protezlerimiz var. Yani dışarıdan en fazla diz protezi ve kalça protezi duyulmasıyla beraber Evet. ayak bileğinin ileri derece kireçlenmesi olan, dejenere olan hastalarda total ayak bileği protezleri, yine omuz bölgesinde ileri derecede kireçlenmesi olan, ileri derecede kas yırtığı olan, eklem hareket açıklığı artık az olan hastalara total omuz protezleri, parsiyel omuz protezleri gibi protezler uygulayabiliyoruz ve bu uygulamalar sonucunda da yine geçmeyen omuz ağrıları, ayak bileği ağrıları, ayak bileği ve omuzdaki ileri derecedeki hareket kısıtları bu şekilde yüz güldürücü bir şekilde de tedavi ediliyor. Bu protez ameliyatlarının tabii ki en güzel yanı biyolojik bir tedavi olmadığı için erken dönem çok iyi sonuç alınıyor. Çok iyi sonuç olmuş. Çünkü ağrısı var hastanın, oradaki kıkırdak dokuları tamamen tahriş olmuş. Kıkırdak dokusunun yüzeyini değiştiriyorsunuz ve bir gün sonra ağrılar tamamen geçiyor. tamamen Eklem hareket geçiyor. açıklıkları. Tabii eklem hareket açıklıkları maalesef sadece kıkırdaktan kaynaklanmıyor. O biraz kaslardan, tendonlardan, bağlardan kaynaklanıyor. Oradaki kombine tedavilerle Fizik tedaviye gene başvuracağız. yine fizik tedavi ve yine ameliyat esnasında bazen kombine tedavilerle işte kas transferleri, tendon transferleri gibi tedavilerle eklem hareket açıklığını artırıp hastanın yaşam kalitesini artırıyoruz. Bir de kombine ameliyatlardan bahsettiniz de hocam. Mesela bir ameliyat alındığı zaman hasta aynı anda kalça ameliyatı, kalça diz protezi ya da ikisini bir ya da omuz proteziyle bir. Evet. Hepsinin bir böyle uygulama durumları olabiliyor mu? Tabii o hastaya göre bunları hastaya yapabiliyoruz. göre, tabii. Hastanın durumu buradaki fiziksel performansı buna uygunsa, anestezi doktoru bize izin veriyorsa bazen mesela her iki dizi aynı anda yaptığımız ve her iki kalça protezini aynı anda yaptığımız hastalar oluyor ve işte bir kalçayla bir diz protezini aynı anda yaptığımız hasta grubu çok fazla oluyor. Ya ben kendi pratiğimde bunu çok uyguluyorum. Özellikle her iki dizi aynı anda yapma, her iki kalçayı aynı anda yapma. Çünkü tedavi rehabilitasyon süreci kısalıyor, tedavi süreci kısalıyor. Bir defa sadece ameliyat oluyor. O süreci bir defa yaşamış oluyor. Ve ben kendim de düşünüyorum mesela ameliyat olmak isteseydim her iki dizimde ve her iki kalçamda olsaydı tabii imkan dahilinde bunların hepsinin aynı anda olmasını sağlardım. Tabii ki buradaki hastamızın uyum bunlarda biraz tabii rehabilitasyon süreci, uyum süreci biraz daha önemli. Burada uygun hastayı seçmemiz lazım. Eğer hastaya inanıyorsak yani iyi bir fizik tedavi sürecini uygun bir şekilde yapacağına inanıyorsak bunların beraber yapılması hem hastanın konforu açısından hem ameliyat maliyetinin düşmesi açısından hem sürenin düşmesi açısından hem tedavi sürecinin azalması açısından düşünülebilir ve yapılabilir şeyler. Yapılabilir. Demek ki her şey doğru hasta, doğru yaklaşım, doğru teşhisten, doğru tedaviyle. Kesinlikle. Yani iyi bir sonuç almak için öncelikle doğru bir tanı, doğru bir tedavi algoritması ve doğru bir uzman. Tabii ki o hekimin doğru olması lazım ama çoğu zaman hasta uyumu çok daha önemli oluyor. Kesinlikle. Çünkü biz bir ameliyatı yapıyoruz. Ortalama işte bu ameliyatlar 2 saat falan sürüyor. 2 saat, 3 saat neyse. Ameliyatı yaptık ama o süreç ondan sonra başlıyor aslında. Ondan sonra başlıyor. O süreci güzel bir şekilde değerlendiren hastalarımızın sonuçları çok başarılı. Güzel yönetilirse sonuçları çok iyi olabiliyor. Hocam çok teşekkür ediyorum. Operatör Doktor Sayın Mesut Karıksız'la bugün diz ve kalça eklem kireçlenmesini ve hastalıklarını konuştuk. Ağzınıza sağlık hocam. Ben çok teşekkür ederim çağırdığınız için. Sağ olun. İşimiz